Evet, inceleme videosu çok istediniz. Bu videoda Buakav'ın K1 Max'te en son yaptığı müsabakadan bahsedeceğiz. Bu müsabakada Stoyan Koprivlenski ile dövüştü. Koprivlenski Bulgar ama Hollanda'da antrenman yapan biri. Şu an hala öyle mi devam ediyor bilmiyorum. Glory'de dövüşleri var. 7 mi 8 mi ne dövüşü vardı ve gördüğüm kadarıyla Dutch tarzında dövüşen biri. Buakav da malum Thai dövüşçü. Thai tarzında duruyor. Fakat bu dövüşte enteresan şeyler yaşandı. Buakav bir knockdown mu oldu yoksa ayağı mı kaydı düştü nasıl bir şey oldu? Hakemler knockdown olarak saydı ve bütün dünyada bu bir kafa karışıklığına bir sebep oldu. Şimdi detaylı olarak inceleyelim bu neden oldu, nasıl oldu. Şimdi Koprivlenski 1.80 boyunda, Buakav'a karşı boy avantajı var. Bir de çok esnek bir adam. Acayip high kickler çıkartıyor. Çok hızlı şekilde Super Bomb gibi high kick çıkartıyor adam. Acayip. Çok esnek. Üstüne de boy avantajıyla birleşince adam bunu Dutch guard'la iyi utilize etti. İyi kullandı Buakav'a karşı. Burada bir nevi değinmek istediğim şey Dutch block ve counter vuruşlar. Bunların ayrıca videolarını yapacağım. Öncelikle bu videoda bu karşılaşmalarını da izleyelim. İlk başta şurada ikinci roundun sonlarına doğru bir karşılaşma oluyor. Bakın şurada. Buakav tekrar başa alalım. Buakav burada signature switch kick'ini vuruyor. Çok da serttir, sağlamdır. Koprivlenski Dutch block yapıyor şurada gördüğünüz gibi. Şu an Buakav'ın bacağı hala yukarıda. Tekrardan yerine koyması zaman alacak. Fakat Koprivlenski şu an bloktan sonra hazır durumda. Hatta kalçası da çok önde duruyor. Kendisi uzak ama kalçası önde. Bir duruşu da farklı. Doğal olarak her an vuruş yapmaya daha hazır şekilde. Ama kendisi bu duruşta gövdesini daha güvenli bir planda tutuyor. Şimdi burada Buakav daha bacağını yerine koyarken daha bakın şurada yerine daha yeni koymuşken hemen karşılık veriyor. Burada bir kroşeyle vuruş yapmış. Ardından da devamını getirmiş. Slow motion'una bakalım bir de. Buakav daha tam işte burada. Tam bacağını daha yere koyamadan karşı taraf vuruş yapmaya başladı. Bu bir avantaj. Dutch guard'ın ve Dutch block counter'larının avantajı. Tekrardan. Bu çok sert bir hamledir. Özellikle Buakav'ın vurduğu switch kick. Bunu Dutch block'la blokluyor bu şekilde burada. Hemen ardından hiç hamleyi kesmeden buradan devam ettiriyor. Sanki bir kombinasyon gibi. Bu şekilde. Hazır buna başlamışken de sağı vurduktan sonra vücudu bu tarafa çevirip diğeriyle hamle yapıyor. Diğer yaptığı vuruş sanki bir cross. Anlık olarak vücut da değişmiş. Buakav rakip çapraza doğru gitmiş. Sanki bir cross gibi olmuş. Sol vuruş. Yani jab ama cross. Sağ direk gibi olmuş yani. Ardından rakip uzaklaşana kadar vuruşlarını devam ettirmiş. Ve Buakav eminim bunların hiçbirini o anda beklemedi. Bunu Koprivlenski bu şekilde kullanabildi. Sadece Dutch guard'dan dolayı değil. Buakav her nedense müsabaka boyunca ellerini aşağıda tutuyordu. İki elini de, özellikle sol elini sürekli bu şekilde duruyordu. Bunu birinci round boyunca da, ikinci round boyunca da Koprivlenski gözlemledi. Hatta promoterlar bile Buakav ellerini aşağıda tutuyor diye söyleyip duruyorlardı. Bu darbeyi aldıktan sonra bir daha elini artık aşağıda tutmaz dedi promoter hatta ama tutmaya devam etti. Ve daha sonradan şimdi gözlemleyeceğimiz sıkıntı ortaya çıktı. Tekrar izleyelim. Switch kick var, Dutch block, ardından counter'lar gelmiş. Bakın hepsinde ellerini tekrardan aşağı indiriyor ve darbeleri gereksiz yere alıyor. Buna bir şey olmaz. Sağlam adam ama gereksiz yere karşı tarafa puan vermiş oldu. Bu durumda Koprivlenski çok ön plana çıktı. Hemen ardından aynı durumu Koprivlenski tekrardan değerlendirdi ve şöyle bir şey oldu. Bu işte bütün dünyayı şaşırttı. Bakın yine aynı şekilde. Switch ve Dutch guard'dan sonra vuruş. Burada ne olduğuna tam emin olamadık. Yavaşlatarak tekrardan izleyelim. Ama tamamen aynı durum var. Bakın buradayız. Switch kick yapıldı. Pardon, switch yapıldı. Hamleyi yapıyor. Hemen ardından Koprivlenski kroşe ile karşılık vermek istiyor. Tabii kroşesi yer bulmuyor. Şurada duruyor, uzakta kalıyor. Ama switch kick'in geldiği yeri daha önceden gördü, gözlemledi. Buakav'ın nereye vurduğunu gördü. Tam şu vücut bölümüne doğru vuruyor Buakav bunu. Karaciğer sağda. Karaciğerden yakalayıp nefesi kesmeye çalışıyor ve çok da sert bir tekme atıyor. Bunu gözlemlediği için bakın bloklayarak burayı korudu yine. El burada. Burayı kapatıyor. Ve aynı şekilde Buakav tekrardan buraya vurdu. Hatta burada dirseğine çarpmış eli. Bizim oraya dirseğine çarpsa 3 ay kavalımız ağrır. Tabii bu Buakav'ına bir şey olmaz. Fakat şöyle bir sıkıntımız var.
bloktan hemen sonra tekrardan Buakav'ın toparlanmasına izin vermeden karşı taraf high kick çıkartıyor. Demiştim adamın boy avantajı var ve bacakları çok esnek, vücudu hatta çok esnek ve çok hızlı high kickler çıkartıyor diye. Ve bunu burada kullanarak switch kick diyorum, high kick'i vurmuş. Şurada tekrardan izleyelim. Baştan. Switch yapıldı, vuruş burada bloklandı. Hemen ardından Buakav daha toparlanma aşamasında unstable bir durumdayken Koprilevski çoktan vuruşa başlamış bile. Sanki hamlenin tıpatıp bir devamı gibi. Sanki 1-2 gibi. Blok ve ikinci hamle. Blok ve tekme. Aynı bu kombinasyonun devamı gibi. Ne olmuş sonra? Buakav yeterince geri çekilemeden darbe gelmiş. Tabii bundan sonra Buakav şurada ayağa kayıp mı düştü yoksa o darbenin etkisiyle mi düştü ondan tam olarak emin olamadık. Ona başka açılardan baktığımız bir yer daha var. Evet şurası. Bakın. Blok ve counter. Darbe gelmiş. Başının gidişinden belli. Gelmiş. Tabii sıyırmış. Tamamen bu instep'le tamamen güçlü bir şekilde gelmemiş. Parmaklar sadece gelmiş, sıyırmış. Ama o da puan almaya yeterlidir. Tabii bunun böyle olmasına gerek yok. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey Dutch Block aldıktan sonra çok seri şekilde counter vurmaya hazırsınız. Dutch Guard'ın ve Dutch Block'un bazı avantajları vardır. Onlar da işte bunlar. Tekrardan izleyelim. Burada switch, burada tekme bariz yapılmış. Çok hızlı oldu, biraz geri alayım. Şu, burada vuruş yapılmış, bloklanmış. Hemen ardından evet darbe gelmiş. Parmaklarla gelmiş. Ama darbe gelmiş. Daha sonradan kayıp mı düştü, darbenin etkisiyle mi düştü ondan tamamen emin olamadık ama darbe gelmiş ve bu puan olarak sayılır. Tabii hakemler bunu knockdown olarak yazdılar. Orada puan olarak Koprilevski ön plana çıktı ve maçın tamamını izlerseniz zaten maçta da hep bu gibi kontra oyunlarla, yumruklarla işte mesafesini kullanarak kurduğu oyunlarla Buakav çok kez sert darbelerle, işte clinchlerle Koprilevski'yi yere devirmesine rağmen maçı Koprilevski'ye verdiler. Tamamen müsabakayı izlerseniz görürsünüz. Bakıyoruz tekrardan. Dutch Block, hemen ardından counter. Burada şöyle bir şey de var. Burada Koprilevski'nin iki tane hamlesi var. Bakın ilk baştaki bu, kroşe. Kroşeyi vururken burası güvenli. Vuruş yaparken aslında burası açık, şu bölgesi. Ama burada bir sıkıntı yok çünkü Buakav switch kick atıyor. Buraya vurma imkanı yok. Attığı switch kick buraya gelecek. Rakibin diğer tarafına, şu tarafına gelecek. Kroşe tarafına gelmeyecek. O yüzden Koprilevski bir taşta iki kuş vuruyor. Hem iki bölgesi de güvenli, hem iki hamle deniyor. Birincisi kroşe, işte bu. Kroşeyi denedi, olmadı. Kroşenin hemen devamında da zaten vuruştan sonra diğer tarafa da dönerek hamle çıkartabilir. Çıkardığı hamle de bu sefer yumruk olmadı. Az önce yumrukları denemişti, işe yaramıştı. Şimdi bitirici bir hamle denedi. O da işte bu. High kick. Bu. Dediğimiz gibi tam gelmedi ama çok isabetli oldu. Ve tekrar söyleyelim. Bakın dikkat edin. Şurada, burada ilk denemeyi yaptı, olmadı. Ama switch kick çoktan buraya geldi ve geldiğinde de rakibin blokuyla karşılaştı. Bu çok önemli bir şey. El burada duruyor. Sabit. Veya şurada duruyor, rakip nereye vuruyorsa, nereye vurduğunu gözlemlediyse. El rastgele aşağıda böyle durmuyor veya şöyle açık durmuyor buraya darbe gelecek şekilde. El hazır, bakın. Burada kapalı. Hem vuruş var hem savunma var. Ve hemen ardından kontra da var. Hatta kontra ikinci vuruş. Bu. Burada Koprilevski Dutch Guard'ı çok güzel kullandı. Çok güzel uyguladı. Buakav neden bu kadar ellerini aşağıda tutuyordu bu maçta, müsabakada bilemedik. Gördüğünüz gibi Koprilevski de bunu tamamen değerlendirdi ve Dutch Guard'ı kullandı. Bu müsabaka K1 Max'in YouTube hesabında yayınlandı. İzleyin derim. Güzel bir müsabaka. İzlemesi keyiflidir. Bu Dutch Guard ve counter'larla ilgili başka inceleme videolarımız olacak. Biraz daha detaylarına ineceğiz. Bu hızlı geçtiğimiz bir video oldu. Bununla ilgili çeşitli koruma, blok ve counter teknikleri de gösteriyor olacağım. Evet, bugünlük video bu kadar. Bilgi paylaştıkça değerlidir.